Gökyüzü neden mavi? Neden daha fazla dinozor yok? Ağaçlar neden renk değiştiriyor? Çocukların etrafında yeterince uzun süre bulunduysanız, göründüğü kadar basit, genellikle kafanızı kaşıran soruların sürekli engelini biliyorsunuz. Ancak büyüdüğümüz için, etrafımızdaki dünya hakkındaki merakımızın ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sonunda beyninizin arkasında terk edilmiş olan rastgele soruların cevaplarını almaya hazırsanız, o zaman doğru videodasınız. Tüylerimiz neden diken diken olur? Bazen bir buz parçası, bazen bir örümcekle yüz yüze gelmek, bazen ensemize kondurulan tatlı bir öpücük, tüylerimizin diken diken olmasına neden olabilir. Derimizdeki her bir tüy incecik bir kasa bağlıdır. Korktuğumuz ya da üşüdüğümüz zamanlarda bu kaslar büzülür, dolayısıyla tüylerimiz de dikleşir. Binlercesi bir araya geldiğinde ise tüylerimiz diken diken bir görünüm alır. Fakat bu durumun vücudumuz için pek bir yararı yok. Dikleşen tüyler daha çok üşümemize neden olur. Aynı durum korktuğumuz zamanlar için de geçerli. Neyse ki korku sırasında dökülen ter, cildimizin kabarmasıyla sıcağın dışarı verilmesini kolaylaştırıyor. Bu tür etkilerin sinyalleri beynin duygu ve anılarından sorumlu bölümü olan, limbik sistemde oluşur. Dolayısıyla güzel ve tanıdık bir müzik de tüyleri diken diken edebilir. 2 numara. Hapşırırken gözlerimizi neden kapatırız? Burnumuza toz zerreleri girdiğinde ya da grip, nezle gibi hastalıklar olduğunda hapşırırız. Hapşırdığımız zaman öyle bir sarsıntı yaşarız ki dışarı verdiğimiz nefesin hızı 16 kilometredir. Peki, hapşırma olayında gözlerimizi kapatmamızın nedeni nedir? Hapşırma esnasında, büyük bir basınçla dışarı hava püskürtüyoruz. Bu basınç, öncelikle çevresel kılcal damarlarımızda olmak üzere, vücudumuzda kendini fazlasıyla hissettirir. Başımız ve solunum sistemimiz üzerinde bu denli yüksek bir basınç varken, gözlerimizi kapatmamız da koruyucu bir reflekstir. Yüz kaslarımızın hemen hepsi, hapşırma esnasında kasılırlar. Gözlerimizin kapanması da, hapşırma anında ortaya çıkan otomatik kas hareketlerinden sadece biridir. 3 numara. Kuşlar neden V şeklinde uçar? V şeklinde uçan göçmen kuşlar, bu sayede seyahatleri esnasında iletişim ve uyumu kolaylıkla sağlarken, enerji tüketimini de en az seviyeye indirmektedir. Birçok kuş türü düzenli gruplar halinde, belli şekiller oluşturarak uçar. Bu şekillerden en bilineni V şeklidir. Kuş sürülerinin neden belli şekillerde uçtuğunun en çok kabul gören açıklaması, bunun enerji tüketimini azalttığı ve sürüdeki kuşlar arasında iletişim ve uyum sağladığıdır. Kuşlar öndeki kuşun biraz yanında ve gerisinde uçtuklarında, öndeki kuşun kanatları tarafından oluşturulan yukarı yönlü hava akımından yararlanır. 4 numara. Korsanlar neden göz bandı takar? Aydınlık bir ortamdan karanlığa geçildiğinde, bir süre gözümüzün buna alışmasını bekleriz. Çünkü gözlerimiz yoğun ışık sonrasında, ışığın az olduğu bir ortama hemen uyum sağlayamaz. Hatta tam bir uyum ancak 25 dakika sonra kazanılabilir. Korsan kaptanlar da sürekli olarak güverte ve kamera arasında gidip geldiklerinden, gözlerinin her iki ortama birden uyum sağlayabilmesi için birini göz bandıyla kapatıyorlardı. Geminin karanlık bölgelerindeyken bantlı olan gözlerini açıp, net bir görüş elde ediyor ve güverteye çıkacakları zaman tekrar kapatıyorlardı. 5 numara. Rakunlar yiyeceklerini neden yıkar? Rakunların yaşam alanı genellikle su yolları, göllerin ve bataklıkların çevresidir. Mükemmel bir yüzücü olan rakunlar sudaki balık, kerevit, kurbağa, semender ve midye gibi canlılarla beslenirler. Rakun yiyeceği eti suya batırmadan yemez. Ne kadar temiz olursa olsun mutlaka suya batırır. Bu onlarda alışkanlık olmuştur. Rakunlar aslında sadece yiyecekleri değil, buldukları her şeyi yıkarlar. 6 numara. Uçaklardaki dışkılar nereye gidiyor? Uçaklarla seyahat etmek artık hayatımızın bir gerçeği. Durum böyle olunca sık sık uçaklara binen insanların aklına mutlaka şu soru da geliyordur. Uçakta tuvaleti kullanıyorum da, bu atık nereye gidiyor?
Özellikle sifonu çektiğinizde oluşan yoğun ses ve rüzgar hissi sebebiyle pek çoğumuz atıkların direkt gökyüzünden aşağı doğru süzüldüğünü düşünebiliyoruz. Ancak işin gerçeği pek de öyle değil. Sifona bastığınızda gürültülü bir ses duyarsınız ve çekim kuvvetini de hissedersiniz. Bunun asıl sebebi uçak tuvaletlerinde bulunan ve oldukça güçlü motorlara sahip olan bu sistem tüm atığı tek seferde çeker. Evet, işin aslı aslında böyle. Tüm atıklar uçağın alt kısmında bulunan özel bir alanda toplanıyor. Uçak iner inmez yanaşan araçlardan biri de özel bir boru aracılığıyla tüm atıklar uçaktan alınarak kanalizasyona iletiliyor. 7 numara. Keçilerin göz bebeği neden dikdörtgendir? Keçilerin doğada av konumunda olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu yüzden gözlerinin kafalarının yan taraflarında olmasını ve panoramik bir görüşe sahip olmalarını sorgulamaya gerek yok. Ancak keçilerin dikdörtgen gözlerinin bir başka özelliği daha vardır, o da gözlerinin yere sürekli paralel halde kalması. Böylece keçiler otlarken veya yukarı uzanırken de çevresel görüşlerini kaybetmemiş olurlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.